Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size bugüne kadar hiç yemediğiniz ve görüp göreceğiniz en sağlıklı pasta tarifini vereceğim. Yaptığınız zaman kime yedirirseniz yedirin, bunun özellikle iç malzemesini asla anlamayacak. Ben birkaç arkadaşım dahil birçok kişiye denettim. Emin olun hiç kimse anlamadı. İşte ana malzemesi bu gördüğünüz kırmızı mercimek. Mercimeği direkt de haşlayabilirsiniz ama ben geceden suya koydum. Biraz daha böyle yumuşuyor, daha güzel sanki o kokusu çıkıyor gibi geldi bana. Ondan dolayı geceden koydum ama şart değil. Güzelce süzüp yıkadım. Ve şimdi yeteri kadar suda haşlayacağız. Önemli olan çok güzel haşlanması. Fakat haşlayacağım derken de o mercimekli köftedeki gibi böyle çok lapa haline getirmeyin. Suyunu süzebileceğimiz duruma gelsin. Bakın şu kıvamda, yani suyunun da rahat süzülebileceği ama çok da yumuşak olduğu kıvamda artık ocağı kapatacağız. Ve mercimeğimizi süzeceğiz. Bakın suyu da şimdi geceden beklettiğim için de daha beyaz ve emin olun pastadaki kokusu da çok daha az oldu mercimeğin. Yani bakliyat olduğunu asla kimse anlamayacak zaten. Ben bundan eminim çünkü çok kişiye yedirdim. Kuru fasulyeliği yıllar önce yapıp hatta Türkiye birinciliği ödülümü almıştım, biliyorsunuz çoğunuz. Bu defa da onun mercimeklisini yaptım ve üzerinin kremasını da en sağlıklı şekilde nasıl olabileceğini düşünüp öyle ayarladım. Şimdi devam edelim izlemeye. Gördüğünüz gibi süzdükten sonra mercimekleri iyice böyle krema gibi olana kadar rondodan geçirdim. 4 malzemeli kuru fasulye pastam gibi bu da 4 malzemeli mercimek pastası. 3 tane iri yumurtayı mercimeğe kırıyorum. Şimdi ikisini şöyle önce güzelce bir çevireceğim. Makineniz yoksa el blenderı veya çatalla bile bu tarifi yapabilirsiniz. Bu pastanın kuru fasulyeli pastaya göre daha da sağlıklı olması için bunda şeker kullanmadım. Bal koyuyorum, 1 çay bardağı dolusu, büyükçe bir çay bardağı. Ve tercihen tarçın koydum, 1 tatlı kaşığı. 1 su bardağı dolusu da ince çekilmiş cevizim var. Cevizi çok iri bırakmayın çünkü böyle bakliyatlı kekler zaten biraz kesik kesik olur. Cevizi de iri yaptığınız zaman fazla dağılabilirler. Toz gibi de olmasın. Şöyle ince çekin cevizi lütfen. 24 santimlik kelepçeli kalıbı yağladım. Borcam tencerede ya da herhangi bir tepside de bunu pişirebilirsiniz. Bu tarif gerçekten kıvamı çok güzel çıkan bir tarif oldu ve her türlü tepsi ya da borcam kalıpta her şekilde pişirilebilir bir tarif. Kalıbın her tarafını güzelce yağladım ve şimdi malzemeyi kalıba boşaltıyorum. Şu anda fırını yaktım. Fırınım 165 derecede, alt üst ayarda. Isınıyor. Önden unutursanız dert değil. Birlikte de başlayabilirsiniz. Yani fırını da yeni ısıtabilirsiniz. 30-35 dakika sonra bir baktım. İçi hafif suluydu. Ama 50-55 dakikada tam olarak içi pişti. Çok yüksekte pişirmeyin çünkü içi çiğ ve hamur gibi kalabilir. 165-170 derecede yavaş yavaş pişsin. 1 saate kadar yolu var. Çünkü bu haşlanmış bir mercimek. Bunu biz kek haline getiriyoruz. Güzel pişirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi keki aldım, kelepçeden çıkardım. Aslında daha yüksek yapmak istiyordum, 20 santimde, ama kıvamından emin olamadım ilk kez yaptığım için, dediğim gibi tatlısını bunun. Fakat rahatlıkla bu kek kalıbında ya da daha küçük bir kelepçeli kalıpta yapılabilir. Asla içinde bir ıslaklık, bir yumuşaklık olmadı. Çok güzel pişti. Tabii yüksek yaparsanız pişme süresi uzar. Onu da unutmayalım. Bakın. Hatta neredeyse yani çabalasam ortadan ikiye bölüp araya bile krema koyabilirim. Fakat o riski almadım. Çünkü biraz ince ve bakliyat dağılmasın. Şimdi gelelim kremasına. Benim bu krema dediğim sürülebilir aslında ev çikolatası, ev şokellası yani. Tahin, bal ve kakaodan oluşacak.
Normalde eve bunu yapmak isterseniz içine biraz da ceviz ya da fındık dövün. Siz ya da çocuklarınız sabahları şokella niyetine bunu tüketin. Bu bildiğiniz bir sürülebilir çikolata tarifi. Ben bunu kanalımda Tahinella adıyla verdim. Şimdi benim tahinim biraz koyuydu, katıydı. O yüzden onu önden güzelce bir yumuşattım. Ve balını ilave ettim. İkisini şöyle tabağa koyacağım ki pürüzsüzlüğünü ve kıvamını görün. Yoksa kakaoyu da aynı şekilde rondonun içinde karıştırabilirdim. Görmeniz için aldım tabağa. Şimdi kakaoyu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı dolusu kakao koydum. Şimdi kıvamını ayarlayacağız ve tadına bakacağız. Eğer tadı, balı çok az gelirse bize bal ilave edebiliriz. Şimdi göreceksiniz benim biraz koyucu oldu. Ben de çok az su ilave ederek onu yumuşatacağım. Burada deneme. Böyle karıştırırken kendiniz ayarlayın. Çünkü tahinin kıvamı farklı. Kakaoların, balların durumları farklı. Evden eve değişir. Çok minik gördüğünüz gibi su koydum. Tekrar bunu güzelce karıştırıp sürülebilir bir kıvama getiriyorum. Ve pürüzsüz olacak. Sizin direkt böyle sulu, pürüzsüz bir tahininiz varsa rondoya hiç ihtiyaç yok. Direkt derin bir kasede tahini, balı ve kakaoyu karıştırabilirsiniz. Malzememizin özelliğine göre davranacağız. Benim sürekli takipçilerim, abonelerim artık bana çok alıştılar. Bu bakliyatlı tariflerimi denediler ve çoğu çok memnun kaldı. Şimdi ilk kez bana denk gelenler şüpheyle bakabilir ama emin olun ki artık bunları çok yaptık kanalımızda. Ben zaten 30 seneye yakındır yapıyorum. Çok genç başladım bu bakliyatlı işlere. Şimdi kremamızı, yani aslında dediğim gibi ev yapımı şokellamızı sürüyoruz üzerine. Eğer Buket Hanım bende şu anda tahin yok derseniz, eğer varsa onun yerine fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Veya şeker kullanmak benim için sorun değil diyorsanız krem şanti ile de süsleyebilirsiniz. Tek başına kek olarak da yenilebilir. Zaten devamlı abonem olursanız yavaş yavaş aklınızdaki alternatifler artacaktır. Ben her tarifimde çeşitli alternatifleri söylüyorum biliyorsunuz. Birkaç yıla en az benim kadar, hatta benden iyi usta olacaksınız bu konuda, hiç merak etmeyin. Şimdi güzelce sürdükten sonra sunum tabağına alıyorum. Çok isterim deneyin ve yedirdiklerinize asla malzemeyi söylemeyeyim. Bakalım bilebilecekler mi? Kuru fasulyeli de asla hiç kimse anlamamıştı. Şimdi koktu falan diyenlere çok şaşırıyorum. İyi yapamadıkları için kokmuştur. Hiç öyle bir şey yok. Bol ceviz koyduğunuz zaman ve balını da tam hakkıyla koyduğunuz zaman mükemmel bir pasta elde edeceksiniz. Bazılarımız malzemeden kaçıyor. Sonra işte kuru fasulye koktu vesaire. Onlar doğal. Onu artık göze alacağız. Cevizin azı olmasın, fazlası olsun. Bakliyatta çok güzel lezzet veriyor. Bakın gördüğünüz gibi artık soğumuştu. Kremamızı da sürdük. İçindeki beyazlıklar ceviz taneleri. Gerçekten bunu da çok isterdim şu an size tattırmayı. O tahinli, kakaolu, ballı lezzeti hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Mercimeği henüz sanıyorum hiç yapmamışsınızdır bu şekilde. Onu şekillendiremeyebilirsiniz. O da biraz kestane tadına benziyor, kuru fasulyeli pastadaki gibi. Hafif kestane ama o kadar fazla değil. Bu biraz daha böyle nötr bir lezzet. Daha çok cevizi algılıyorsunuz bu pastada. Üzerinde de tahini algılıyorsunuz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma bakın, diyet tarifler ve özel beslenme tarifleri adı altında oynatma listesinde hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok farklı diyet tariflerim var. Ve pasta, börek, çörek, kefir, yoğurt, turşu gibi normal tariflerim de var. Kanalıma abone olursanız eğer mutlu olurum. Lütfen yanındaki bildirim zilini de tıklamayı, açmayı unutmayın ki her paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.